Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün size öyle bir kitaptan bahsedeceğim ki 2025'te çıktığı anda elden ele dolaşmış, çok satanlar listesine girmiş ve okuyan herkes de öyle derin izler bırakmış bir kitap ki kitabın adı Bekle Beni. Belki aranızda okuyan vardır bilmiyorum ama belki de sadece adını duymuş da olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, böyle bir kitap bilmiyorum. Gerçekten çok ciddi, çok güzel bir kitaptı. Yani okuduğumda bende bıraktığı his için söylüyorum. Daha ilk sayfasından sonra ben bunu neden daha önce okumadım dedirtiyor insana. Çünkü bağırmıyor, süslenmiyor, kendini ispatlamaya çalışmıyor kitap. Sadece bir hikaye anlatıyor. Ama öyle bir hikaye anlatıyor ki okurken sık sık şunu düşünüyorsunuz. Bu yaşananlar birilerinin başına gerçekten gelmiş olabilir mi acaba diyorsunuz. Zaten çıktığı ilk andan itibaren baskısının 150 bin adete kadar ulaşması her şeyi özetliyor aslında. İnsanlar bu kitabı merak etti, aldı, okudu ve başkasına önerdi. Peki neden? Çünkü bu kitabın arkasında Zülfü Livaneli gibi bir dev var. Livaneli dediğimiz adam aslında sadece bir yazar değil, UNESCO'nun iyi niyet elçisi olmuş, eserleri 40 dile çevrilmiş bir dünya devinden bahsediyoruz. Ama bence onu asıl önemli yapan şey şu, Livaneli bu ülkenin acılarını uzaktan izleyen bir insan değil. Yasakları görmüş, sürgünü görmüş, beklemeyi bizzat yaşamış birisi. O yüzden yazdıkları da içeriden, içten geliyor. Şimdi kitapta şöyle bir karakter var. Selim ve Leyla. İki karakterden oluşuyor. Aslında ana karakter Selim ve Leyla. Peki bu hikayede kimler yaşıyor? Hikayenin merkezindeki Selim ve Leyla kitabın doyuran karakterler. Selim çok asi, sorgulayan, haksızlığa karşı sustuğu an boğulacağını hisseden idealist gençlerden birisi. Leyla ise bir albayın kızı, disiplinli, kurallarla büyümüş, sessizliğin içinde gücünü biriktiren bir kadın. Bu iki farklı dünya lise yıllarında bir araya geliyorlar. Bir mektup kağıdında birleşiyorlar açıkçası. Selim Leyla'ya sürekli mektuplar yazıyor. Fakat o yazdığı mektuplar aşk itiraflarıyla değil sadece. İçinde nasıl bir özgürlük istediği, nasıl hayaller kurduğunu anlatan mektuplarla dolu. Sonra bu aşk filizleniyor ve evleniyorlar. Bunların bir çocukları oluyor. Adına Zeynep veriyorlar. Bu aşkın meyvesi oluyor. Evlerinde kitapları, piyano sesleri, Zeynep'in kahkahaları varken ülke bir anda değişiyor. Hava ağırlaşıyor ve o korku dolu sabah kapıları çalıyor. O sabah asıl bekleyişin başlangıcı ve kitabın asıl hikayenin başladığı yer bence. Düşünsenize dışarıda kuşlar ötüyor, Leyla kahvaltıyı hazırlıyor ve bir anda kapı çalıyor. Polisler Selim'i alıp götürürken geriye sadece Leyla'nın kulağına fısıldanan o bir cümle kalıyor. Güçlü ol Leyla, bu da geçecek. Selim'i o rutubetli, soğuk, yıldırım bölge dedikleri bir bölgeye götürüyorlar. Artık Selim sadece bir dosya numarasından ibaret oluyor. Bir insan değil. Orada baktıkları fikirleriyle yargılanan bir dosya numarası. Leyla ve Zeynep için ise hayat daha bir farklı. Çünkü onların bir bekleyiş sınavı başlıyor. Selim içeride sadece dört duvarla değil belirsizlikle savaşırken yan koğuşta gidenleri de arkadaşları tabii bu arada yan koğuşta da onun sebebiyle tutuklanmış arkadaşları var. Gidenlerin geri gelmediği o sessizlikte her adım sesinde sıra bende mi dediği bir bekleyişi yaşıyor Selim. Dışarıdaysa Leyla küçük Zeynep'e babasının nerede olduğu ile ilgili masalları anlatırken aslında hep gece kapı sesinden irkilen bir karakter oluyor. Birden beni de mi alacaklar, beni de mi götürecekler diye korkusuyla iç içe yaşayan bir karaktere dönüşüyor Leyla. Sadece susuyor, dişini tırnağını takarak beklemeyi tercih ediyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. Yollar sürgüne, mülteci kamplarına kadar uzanıyor. Ve o unutulmaz an, gardiyan bir gün Selim'in kapısına geliyor ve diyor ki Selim'e yaklaşıp o garip bir soru soruyor.
Selim'e. Tarağın var mı diye soruyor. Selim şaşırıyor tabii. Tarak derken neyi kastettiğini anlamıyor önce. Sonra mucizeyi fark ediyor arkasında. Ailesi gelmiş meğer. Onu görmeye gelmişler. Zeynep artık bir bebek değil, büyümüş, babasını tanıyacak kadar olgunlaşmış bir çocuk. Zeynep'in baba diye bağırıp babasının boynuna atılma sahnesi, Selim'in dizlerinin üzerine çöküp kızının kokusunu içine çekmesi, o sahnesi, o kitabın okuduğumuz o anlar gerçekten insanın içini parçalıyor. Ama arkadaşlar öyle bir şey var ki Selim'in o kapıdan çıkıp onlarla gidemeyişi, görüşü bitiyor. Sonra Leyla ile Zeynep'i özgürlüğe, onları tekrar eski dünyalarına yollarken Selim ise sadece üzerinde kızının kokusuyla o daracık hücresine tekrar dönüyor. Kapı üstüne kapandığında Selim artık eski Selim değil, çünkü artık beklenecek bir sebebi olduğunu fark ediyor. Umudu olan taze bir adama dönüşüyor. Sadece bir görüş insanı ne kadar değiştirebiliyor. Bence bu kitapta bize neyi anlatıyor? Bence Bekle Beni sadece bir aşk hikayesi olmamış. Kitap bize aslında en zifiri karanlıkta bile insanların onurunu ve sevgisini nasıl koruyabileceğini anlatıyor. Sadakatin sadece bir söz olmadığını, bir ömür sürecek bir direniş olduğunu gösteriyor. Yaraların bir günde de iyileşmeyeceğini ama birlikte iyileşmek için beklemenin ne kadar da kutsal olduğunu anlatıyor. Sizin de belki de bu tür yaralarınız vardır, bilemiyorum, ama kitabı bitirdiğinizde elinizde kalacak tek şey hüzün olmuyor. Her şeye rağmen insan kalabiliriz umudunu veriyor kitap. Siz olsaydınız böyle bu durumda sevdiğiniz için ne kadar beklerdiniz bilemiyorum. Ama sevgi için ne kadar beklenileceğini anlatan bir kitap olmuş bence. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.